3D Max programı ilk açtığımızda karşımıza 4 sahneden oluşan bir arayüz çıkar. Sol üstteki top yazan sahne üst görünüşü, hemen sağındaki front yazan sahne ön görünüşü, sol altta left yazan sahne sol görünüşü ve son olarak sağ alttaki sahne perspektif görünüşü göstermektedir. Sahnelere tıklandığı zaman etrafında sarı bir çerçeve belirir. Ardından Alt W'ye basıldığında sahne tam ekran olacaktır. Tekrar Alt W'ye basıldığında ise sahneler eski haline geri gelecektir. Arayüzün sağ alt köşesinde Alt W ile aynı işlevi gören buton bulunmaktadır. Bu butona basarak da sahne küçültülüp büyütülebilir. Bu 4 sahneyi istenilen şekilde düzenleyebiliriz. Örneğin Tab yazan bu sahneyi bottom olarak değiştirelim. Arayüzün sol tarafındaki seçim listesi paneli, sahneye çizilen objeleri listeler. Eğer ekranda çok fazla obje bulunursa, aradığımız objeyi bu listeden kolaylıkla bulabiliriz. Görüldüğü gibi sahnede çizilen objeler burada listelenmekte. Obje listeden seçildiği gibi bu seçimi sahneden de görebilmekteyiz. Panelin sonundaki butonlar objelerin filtrelenmesi için kullanılır. Örneğin en baştaki oval butonu tıkladığımızda standart başlığı altındaki objelerin tamamı listeden gizlenir. Böylece listede aradığımız objeyi daha kolay bulmamız sağlanır. Dikkat edilirse buradaki simgeler Command panelindeki simgelerle aynı. Bu panelin sonundaki kısım ise Vray Render motoruna ait kısa yolları göstermektedir. Eğer Vray yüklenmemişse burası arayüzde gözükmeyecektir. Sol alttaki bu bölümde hazır sahne görünüşleri bulunur. Bunları tıklayarak çeşitli şekillerde sahneleri ekrana getirebiliriz. En üst sol taraftaki 3D Max simgesi tıklandığında yeni dosya açmadan farklı kaydete, proje resetlemekten dosya import etmeye kadar birçok seçenek görülebilmektedir. Bu kısım birçok programla aynı seçeneklere sahip olmakla birlikte diğer programlardan farklı olarak reset seçeneği bulunmakta. Reset komutuyla projede yapılan tüm değişiklikler sıfırlanıp program ilk açıldığı haline getirilebilir. Reset tıklandığında çıkan ekranda Save seçilerek yapılan değişiklikler kaydedilebilir. 3D Max simgesinin sağındaki butonlar yeni proje açma, değişiklikleri geri alma gibi kısa yollardan oluşur. Hemen altındaki Edit ile başlayan araç çubuğunda bulunan sekmelerde arayüzde görülen komutlar ve özellikleri bulunur. Biz bu bölümlerden daha çok görünen butonları kullanacağız. Main Toolbar denilen bu üst bölümde taşıma, döndürme, büyütme, hizalama, render alma gibi birçok komut bulunmakta. Bu komutların bir kısmına kısaca değinelim. Undo komutu, sahnede yapılan işlemleri her tıklandığında bir geri alır. Hemen yanındaki Redo ise geri alınan işlemi her tıklandığında bir ileri alır. Bu butonların yanında Seç ve Bağla butonu, onun yanında da Bağlantıyı Kes butonu yer alır. Bu komut yardımıyla objeler birbirlerine bağlanır ve birlikte hareket ettirilirler. Bind to Space Verb komutu, Command Panel bölümündeki Space Verbs objelerini etkileyen bir komuttur. Objelere dalga, rüzgar gibi görünümler verilir. Select Object komutu, objeleri seçmek için kullanılır. Seçim filtresi kısmında eğer All seçili ise sahnedeki her obje seçilebilir. Fakat örneğin geometri seçilirse sadece geometri kategorisine giren objeler seçilebilir. Select by Name butonu soldaki menüyle aynı özellik taşır. Objeleri liste olarak görmemizi sağlar. Selection Region butonuyla seçim şeklini değiştirebilmekteyiz. Üzerine basılı tutulduğunda dairesel, dikdörtgen ve diğer seçim şekillerini görebiliriz. Window butonuyla da objeyi seçme yöntemi belirlenir. Eğer yeşil kutuyu içine alırsak sahnede o şeklin tamamını seçimin içine almamız gerekmekte. Move komutuyla cisimleri X, Y, Z yönünde hareket ettirebilmekteyiz. Rotate komutuyla da yine X, Y, Z yönlerinde cisimleri hareket ettirebiliriz.
Scale komutuyla cisimleri değer vermeden X, Y, Z yönlerinden çekerek büyütebilir veya küçültebiliriz. Select and Place komutuyla cisimler birbirlerinin yüzeyleri üzerinde hareket edebilmektedirler. Simgeye basılı tutulduğunda diğer özelliği olan Select and Rotate komutuna ulaşılabilir. Hemen yanındaki referans koordinat sistemi ve Use Pivot Point Center butonu birlikte çalışmakta. Bu komut sayesinde objeler kendi etraflarında veya belirlenen bir nokta etrafında hareket ettirilebilmektedir. Select and Manipulate komutu, sahnede Reduce özelliği bulunan teapot, silindir, çember gibi objeleri Modifier paneline gitmeden Reduce'larını değiştirmeye yarar. Yukarı yönlü ok ikonuna sahip bu buton aktifken komutların ikinci kısa yolları devreye alınmış olur. Örneğin gridleri açma kapama kısa yolu G harfidir. Fakat materyal editör bölümünde G harfine tıklarsak materyal browser penceresi açılır. Ama bu butonu devre dışı bıraktığımız zaman materyal editör penceresinde de olsak, normal sahnemizde de olsak G harfine basarak sadece gridleri açıp kapatabiliriz. Burada 4 farklı snap butonu bulunmakta. Birincisi taşıma komutunu etkilemekte. İkincisi döndürme komutunu etkilemekte. Üçüncüsü de büyütme komutunu etkilemekte. Dördüncüsü ise Modifier panelinde parametreleri istenilen miktarlarda arttırma veya azaltma şeklinde düzenleme yapmamızı sağlar. Selection Set bölümü ve hemen yanındaki Create Selection Set bölümü ile sahnedeki objelere tabakalar açabiliriz. Örneğin birkaç çember çizdiysek, çember adında bir başlık açıp objeleri bu başlığın altında toplatabiliriz. Mirror komutuyla cismin ayna görüntüsünü elde ederiz. Align komutuyla cisimleri X, Y, Z yönlerinde hizalamalarını yapabiliriz. Toggle Skin Explorer'da yine soldaki panelimizde aynı özellikleri barındırmakta. Toggle Layer Explorer komutuyla tabakalar açabiliriz. Sahneye çizdiğimiz objeleri aynı renkte, aynı özelliklerde tabakalar oluşturarak kategorize edebiliriz. Toggle Ribbon butonuyla da Main Toolbar altındaki üst menüyü kapatıp açabiliriz. Curve Editor, animasyon bölümünde çalışırken nesnelere verilen hareketleri gözlemleyebileceğimiz bir şemadır. Şematik View butonu, sahneye çizilen objeleri şematik olarak görmemizi sağlar. Material Editor butonuyla sahneye çizilmiş objelere çeşitli kaplamalar yapılır. Render Setup butonunun açacağı pencerede render ayarları yapılır. Rendered Frame Window penceresi de render penceresini bize açar. Render Production butonuyla sahnenin renderı alınır. Render in the Cloud butonuyla eğer bir Autodesk hesabınız varsa renderlarınız burada depolanır. Son olarak en sağdaki butonla da
Autodesk içerisindeki galeriye ulaşılır. Sol alt tarafta bulunan bu kısmı sağ tıklayıp açılan listeden alttakine tıklıyorum. Bu bölüm kodlama bölümü. İleri seviyede 3D Max bilen kullanıcıların daha çok kullandığı bir bölüm. Bu bölüm animasyon yapımında kullanılmakta. Hemen altındaki X, Y, Z ile başlayan kutucuklar cismin konumunu belirtmekte. Buradaki değerleri değiştirerek cismi istediğimiz yere konumlandırabiliriz. En sağ alt bölümde de cismi yaklaştırma, uzaklaştırma, pencereyi küçültme, büyütme gibi bir takım kısa yollar mevcut. Command Panel denilen sağ taraftaki bu bölümde 3 boyutlu şekillerden modifiye araçlarına, aydınlatmalardan kameralara kadar birçok hazır objeye ulaşılabilmektedir. Komut paneli 6 temel bölümden oluşmaktadır. Oluştur paneli, değiştirme anlamına gelen Modify paneli, hiyerarşi paneli, hareket anlamına gelen Motion paneli, görüntüleme anlamına gelen Display paneli ve son olarak yardımcılar anlamına gelen Utilities paneli. Create paneli kendi içerisinde 7 adet menüye sahip. Geometri menüsü, box, silindir gibi 3 boyutlu çizim komutlarına ulaşabileceğimiz bir menü. Shapes menüsü, line, circle gibi 2 boyutlu çizim komutlarına ulaşabileceğimiz bir menü. Lights menüsü, ekrana ışıklar ekleyebileceğimiz bir menü. Kameralar bölümünde de kamera araçları bulunmakta. Yardımcılar menüsü, bazı efektleri ve işlemleri gerçekleştirebilmek için yardım çizgiler oluşturmaya sağlayan bir menü. Boşluk etkileri anlamına gelen Space Verbs menüsü, dalga, rüzgar gibi bir takım efektleri yapmayı sağlayan komutları içerir. Sistemler anlamına gelen Systems menüsünde güneş ışığı, gün ışığı gibi hazır sistemler bulunmakta. Değiştirme anlamına gelen Modify panelinde sahneye çizilmiş objelerin özelliklerini değiştirmek için bir takım modify araçları bulunmakta. Hiyerarşi panelinde birbirlerine bağımlı objelerin bağlantı ayarları yapılır. Özellikle cisimlerin pivot noktalarının değiştirilmesi için kullanılan bir bölümdür. Hareket anlamına gelen Motion menüsü animasyon panelidir. Görüntüleme anlamına gelen Display panelinde objelerin nasıl görüneceği belirlenir. Eğer gizlenecekse obje bu panelden yardım alınabilir. Yardımcılar paneli çizimlere yardımcı olması için programcılar tarafından sonradan yazılan plugin denilen eklentilerin yönetildiği bölümdür. Böylece arayüz tanıtımının sonuna gelmiş olduk. İlerleyen bölümlerde özetle anlattığımız bu komutlar daha detaylı olarak işlenecektir.